Arkadaşlar bugün bu videoda Türk kültür ve edebiyatı tarihinin en renkli, en ilginç simalarından biri olan Evliya Çelebi'nin macera dolu hayatından ve Seyahatname isimli eserinden bahsedeceğiz. Evliya Çelebi seyahat etmeye o kadar heveslidir ki bu hususta önüne çıkan bahaneleri fırsat olarak kullanmaktan geri durmaz. Seyahatine vesile olacak, seyahat etmesine yardımcı olacak, mektup getirip götürmek, köylerde kayıt işleri yapmak, vergi toplamak gibi görevleri seyahat etmek için bir fırsat ve bahane olarak değerlendirir. Evliya Çelebi 17. yüzyıl Osmanlı seyahat edebiyatının en önemli, en büyük ismi olarak görülüyor. Seyahatnamesi de Osmanlı seyahat edebiyatı alanındaki eserlerin en muhteşemi ve en faydalısı olarak kabul ediliyor. Evliya Çelebi'nin asıl ismi Evliya'dır. Kaynaklar bu ismin babası Derviş Mehmet Ağa tarafından devrin büyük imamlarından olan Evliya Mehmet Efendi'ye duyulan hürmetle verilmiş olduğunu belirtirler. Evliya Çelebi 25 Mart 1611 tarihinde İstanbul'da Unkapanı'nda doğar. Aslen Kütahyalı olan ailesi İstanbul'un fethini takip eden senelerde İstanbul'a gelip yerleşir. Evliya Çelebi'nin babası sarayı amirane kuyumcu başısı Derviş Mehmet Ağa'dır. Mehmet Ağa'nın evine birçok ünlü adamlar gelir, evde çok sayıda misafir ağırlanırdı. Evliya Çelebi eğitim hayatına önce Sıbyan Mektebi'nde başlar. Sonra Hamit Efendi Medresesi'nde müderris Ahfeş Efendi'den 7 sene ders alır. Daha sonra kendisine ismi verilen Evliya Mehmet Efendi'den de ders tahsil eden Çelebi, eğitimine bir sürede Enderun'da devam eder. Sultan 4. Murat devrinde sipahi zümresine dahil edilen Evliya Çelebi, daha çocukluğundan başlayarak seyahat için büyük heves duymaktadır. Onun bu hevesini biraz da babası Derviş Mehmet Efendi'nin anlattığı hikayelerin uyandırdığı rivayet edilir. Evliya Çelebi'nin seyahate başlayışı yine kendi zarif ifadesine göre gördüğü bir rüyadan sonradır. Çelebi bir gece Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı rüyasında görür. Rüyada çok heyecanlanan Evliya Çelebi, şefaat ya Resulullah diyeceği yerde seyahat ya Resulullah deyivermiştir. Fakat Efendimiz onu hem şefaatle hem seyahatle müjdeler. Ayrıca Sa'd İbni Ebi Vakkas da kendisine gördüklerini yazmasını hatırlatır. Evliya Çelebi bu rüyasını Kasımpaşa Mevlevi Şeyhi Abdullah Dede'ye tabir ettirir. Onun tavsiyesiyle önce İstanbul'da dolaşarak seyahatname yazmaya, İstanbul'un zengin bir portresini çizmek suretiyle başlar. Daha sonra babasından izinsiz bir Bursa seyahati yapan Evliya Çelebi, babasının izniyle daha geniş bir yurt seyahatine çıkar. Sırasıyla İzmit'e, Trabzon'a, Avrupa'ya seyahat eder ve Kırım'da Bahadır Giray'ın yanına gider. Bir müddet Bahçesaray'da kalır. Azak Kalesi'nin geri alınmasında bulunur ve tekrar İstanbul'a döner. Girit seferine katılarak Hanya'nın fethi hadisesini görür. İstanbul'a döndükten sonra Erzurum Beylerbeyi Defterdarzade Mehmet Paşa'nın yardımıyla Anadolu'yu bir baştan bir başa geçerek Erzurum'a ulaşır. Burada bulunduğu sırada türlü vesilelerle Kafkas, İran, Revan taraflarında gezer. Evliya Çelebi bir ara Celalilerin eline düşmüş, geçirdiği bazı maceralardan sonra tekrar İstanbul'a dönmüştür. Bir müddet sonra Şam Beylerbeyi Murtaza Paşa'nın yardımıyla Şam, Suriye, Filistin taraflarını gezer. Daha sonra Sivas üzerinden tekrar İstanbul'a dönen Evliya Çelebi, Sadrazam Melek Ahmet Paşa'nın nedimi, dostu olur. Bu sayede sadrazamın sarayına gidip gelen çeşitli insanlar ve yapılan işler hakkında zarif, güzel bilgiler verir. Evliya Çelebi Melek Ahmet Paşa'nın sadrazamlıktan azledilip Rumeli Beylerbeyliğine gönderilmesi üzerine Rumeli seyahatine çıkar.
Evliya Çelebi'nin Rumeli'deki en önemli seyahati Fazıl Ahmet Paşa'nın ordusuyla Avusturya seferine katılmasıdır. Gerek bu sefer hakkında, gerek bu sefer dolayısıyla gördüğü yerlerle ilgili olarak eserinde önemli gözlemler yapmış, önemli bilgiler vermiştir. Budin ve Eğri gibi kaleleri gezip gören Evliya Çelebi, 1 Aralık elçi Mehmet Paşa ile birlikte Viyana'ya gider. Burada imparatordan aldığı izinle Avusturya içinde etraflı bir seyahat imkanı bulur. Evliya Çelebi bu seyahatten sonra Eflak ve Boğdan yoluyla yeni bir Kırım seyahati yapar. Kırım'dan Kafkasya'ya gider. Hazar kıyılarını, Volga boylarını gezer. Rumeli şehirlerini, Yunanistan'ı dolaşır. Girit'e gider. Kandiye Savaşı'nda bulunur. Kalenin fethedildiğini görür. Yine buradan Yunanistan'a ve Arnavutluğa geçerek Adriyatik sahillerinde seyahat eder. Evliya Çelebi son olarak her yeri gezip dolaşıp da hacca gitmemiş olmaktan dolayı bir istek ve endişeyle yeni ve uzun bir seyahate çıkar. Önce Anadolu'nun doğu ve güney illerini gezer. Buradan Suriye yoluyla ve bir hac kafilesiyle Hicaz'a gider. Böylelikle hac vazifesini yerine getiren Çelebi, Mekke'den Mısır'a dönen hacılara katılarak bu defa Mısır, Sudan ve Habeşistan seyahati yapar. Kaynaklar Evliya Çelebi'nin Viyana'nın Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından ikinci defa kuşatıldığı yıllarda hayatta olduğunu ve bu kuşatmanın kötü neticesini uzaktan haber alarak eserine bu konuya ait notlar ilave ettiğini kaydederler. Aynı yıllarda Mısır'dan tekrar Mekke'ye gittiği ve oradan yine Mısır'a dönerek eserinin son cildini burada tamamladığı da rivayetler arasındadır. İkinci Viyana kuşatmasından bir müddet sonra vefat ettiği belirtilen Evliya Çelebi'nin vefat tarihi ve yeri hakkında kesin bir bilgi yoktur. Evliya Çelebi'nin Mısır'dan İstanbul'a döndükten sonra vefat ettiği, mezarının Meyitzade kabri civarındaki aile mezarlığında bulunduğu yönünde iddialar vardır. Evliya Çelebi'nin hiç evlenmediğini belirten kaynaklar, onun devlet ricalinden çok tanıdığı olmasına rağmen ikbal hırsına kapılmadığını, devlet hizmetinde büyük memurluk, yüksek makam mevki peşinde koşmadığını yazarlar. O hayatını seyahat etmeye adamıştır. Bu sebeple seyahatlerine yardımcı olması için zaman zaman mektup götürüp getirmek, köylerde kayıt işleri yapmak, vergi toplamak gibi görevler yapmıştır. Bazen elçilik kafilelerine katılarak daha emniyetli bir yolculuk yapma fırsatını değerlendirmiştir. Ailesinin zengin olması Evliya Çelebi'ye uzun seyahatleri için gerekli kaynağı temin etmede kolaylık sağlıyordu. Nitekim seyahatlerinde köleleri, uşakları veya dostları yanında bulunurdu. Yerine getirdiği hizmetler karşılığında aldığı hediyeler, ihsanlar, seferlerde payına düşen ganimetler ve satışlardan elde ettiği gelirler de ona yeni kaynaklar oluşturuyordu. Bazı seyahatlerinde ise katıldığı heyetler sayesinde aşırı masrafı olmuyordu. Evliya Çelebi'nin seyahatlerinde Sadrazam Melek Ahmet Paşa'nın önemli rolü vardır. Evliya Çelebi, Melek Ahmet Paşa'nın gerek sadrazamlık görevinde bulunduğu dönemde, gerekse Özi, Bosna, Rumeli, Van, Diyarbakır Beylerbeyliği esnasında yanından ayrılmamış, Anadolu ve Rumeli'de birçok yeri onun sayesinde gezmiş, bu sebeple kendisine Melek Ahmet Paşalı denilmiştir. Yarım asra yaklaşan seyahatlerinde engin bir bilgi ve tecrübeye sahip olan Evliya Çelebi, aynı zamanda edebiyatçı, şair, hattat, nakkaş ve musiki şinastı. Ayrıca gezdiği yerlerde gördüğü tesipli ve minyatürlü kitaplara duyduğu hayranlıkla ilgili olarak eserinde bilgiler vardır. Evliya Çelebi'nin ince ruhlu, zarif ve efendi tabiatlı bir kişilik olduğu rivayet ediliyor kaynaklarda. Alçak gönüllü olması dostlarının sayısını çoğaltmıştır. Seyahatlerinde maiyetinde bulunduğu serdarlar ve valilerle de arasını gayet iyi tutardı. Keskin zekaya ve derin bir görüşe sahip olan Evliya Çelebi, gittiği her yerin ve gördüğü her topluluğun bütün özelliklerini görüp incelemeye çalışmış, bizzat görüp inceleyemediği yerlerin adet ve geleneklere konusunda da inanılır, güvenilir bilgiler toplamıştır.
Seyahatname eserini eksik bırakmamak için bazen görmediği yer ve hadiseleri ya başkalarından öğrenerek ya da eski tarih ve coğrafya kitaplarından okuyup yeterli bilgi edindikten sonra görmüş gibi yazmış, eserinin her bakımdan yeterli olması için büyük gayret göstermiştir. Evliya Çelebi'nin Seyahatname isimli eseri, Türk seyahat edebiyatının en büyük, en kıymetli ve orijinal eseri olarak kabul ediliyor. Eserde hemen bütün imparatorluk coğrafyasına, Suriye, Irak, Mısır, İran, Kırım, Balkanlar, Macaristan, Almanya, Felemenk, İsveç, Lehistan ve Rusya gibi çeşitli ülke ve memleketlere ait ayrıntılı gözlemler vardır. Eser coğrafya ve tarih bakımından büyük önem taşımakla beraber eserde din ilmi, felsefe, içtimaiyat, edebiyat, halk edebiyatı, tekke edebiyatı, mimari abideler, bütün bu gezilen yerlerdeki insanların yaşayış tarzları, adet ve gelenekleri, ferdi ve sosyal hayatları, iç ve dış dünyaları, inanışları hakkında bilgilere, rivayetlere, tasvirlere ve hatta vesikalara yer verilmektedir. Evliya Çelebi'nin 17. asır tarih, coğrafya ve içtimaiyat yani toplum bilimleri konularında verdiği bilgilerin ciddi bir incelemeden geçirildikten sonra tarihi gerçeklere çok uygun olduğu, çok değerli bilgiler verdiği Türk ve Avrupalı güvenilir ilim adamları tarafından ortaya konulmuştur. Evliya Çelebi seyahatnamesine eski Türk edebiyatında hiç önem verilmemiştir. Eski Türk edebiyatçıları, şairleri bu büyük eserden hiçbir şekilde bahsetmemişlerdir. Bu durum seyahatnamenin meşhur tarihçi Hammer tarafından görülüp tarih kaynakları arasına alındığı zamana kadar devam eder. Evliya Çelebi'nin kısa bir biyografisini de yine ilk defa Hammer yazmıştır. Hammer'in bu dikkatinden sonra Evliya Çelebi seyahatnamesi muhtelif Avrupalı tarihçiler, bilim adamları ve Türk araştırmacılar tarafından defalarca incelenmiş ve seyahatname eseri kendisiyle ilgili konularda yazılan birçok eser için kaynak eser olmuştur. Avrupalı araştırmacılar Evliya Çelebi'yi Türklerin İbni Batutası olarak değerlendirmişler. Seyahatnamesi hakkında da kendi devrine ait bölgesel coğrafyanın en büyüğü ve en faydalısıdır şeklinde hüküm vermişlerdir. Kıymetli arkadaşlar, Türk edebiyat ve kültür tarihinin en önemli şahsiyetlerinden birisi olan Evliya Çelebi ve onun büyük eseri Seyahatname'yi ele aldığımız bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.